Bu haftanın videosunda size yeni sezon onayı almış tam 14 tane diziyi anlatacağım. Orada gezinirken birisiyle karşılaştım ve hiç tanımıyorum normalde. Hayata bak, acıların çocuğu adeta. Ya o kadar tatlı bir dünya var ki onun kafasının içinde. Ben bu diziyi izlemedim fakat izleyenlerin çoğunun olumlu yorum yaptığına şahit oldum. Çünkü ben böyle intikam temalı dizilere bayılırım zaten. Böyle onlar intikam aldıkça ben rahatlıyormuş gibi oluyorum. Yine yayınlandığı dönem birçok kişinin çok beğendiği ama benim hala izlemediğim bir dizi. Bildiği için özellikle takip eden insanlar merakla bekliyorlardı. Çünkü galiba 3. sezon başrol erkek karakteri çok tatlıymış. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu haftanın videosunda size yeni sezon onayı almış tam 14 tane diziyi anlatacağım. Aslında bu listeyi Sumpi'de gezinirken gördüm. Orada tabii 15 tane dizi vardı ama bir tanesi Squid Game'in son sezonuydu. Haliyle ben de Squid Game'i çıkardım ve geriye tam 14 tane dizi kaldı. Siz de bana bazı zamanlarda soruyorsunuz ya, şu dizinin yeni sezonu var mı? Bu dizinin yeni sezon haberi var mı diye. Ben de en azından bu video sayesinde sizin merakınızı birazcık da olsa gidermiş olacağım. Videoya geçeceğim ama geçmeden önce hemen çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde yaşadığım. Önceki videolarımda ben Sinop'un küçük bir yerinde olduğumu söylemiştim. Adını da söyleyeyim. Türkelindeyim ben arkadaşlar. Deniz kenarında küçük, şirin, kendi halinde bir yer burası. Ve ben Türkelini söylememiştim ama Sinop'un küçük bir yerinde olduğumu söylediğimde tahmin edenler olmuş. Ama bu arada şunu da söyleyeyim, ben Sinoplu değilim. Karadeniz'le hiçbir alakamız yok. Aslen ben Kayseriliyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Sinop'la alakamız babamın işiyle bağlantılı. O yüzden buraya geliyoruz aslında. Yani ben yine normalde İstanbul'da yaşıyorum da yazları özellikle buraya gelmeye çalışıyorum. İstanbul çok sıcak oluyor diye. Ve biz dün annemle babamla birlikte dışarıya çıkmıştık. Akşam bir işimiz vardı. Buraya da küçük bir yer yaptılar. Böyle birkaç günlük festival alanı gibi. Orada da böyle yemekler, ne bileyim, sağdan soldan farklı şehirlerden gelen bir şeyler satıyorlar falan. Çok tatlı, böyle pazar alanı gibi. Orada gezinirken birisiyle karşılaştım ve hiç tanımıyorum normalde. Merhaba dedi. Merhaba dedim. Hani çıkarmaya çalışıyorum. Tanımaya çalışıyorum. O dedi ki, siz YouTube'cusunuz dedi. Ve sonrasında da kendisinin değil ama ablasının sağ olsun beni takip ettiğini, beni sevdiğinden bahsetti. Ya dedi, ablamın görüntülü arayabilir miyim? O dedi çok mutlu olacak falan. Dedim tabii ki ben de çok mutlu olurum falan. Neyse, o şekilde ablasını görüntülü aramış oldu ve biz o vesileyle ablasıyla tanışmış olduk. Çok eğlendiğim bir an oldu o benim için. Gerçekten burada da eğer bu videoyu da izliyorsa alt tarafa yazsın lütfen, kendini belli etsin. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Zaten böyle sokakta bir yerlerde yürürken çok nadir bu arada. Hani belki 3-4 kere falan birileri sizi tanıyorum ben deyip yanıma gelmiştir ama onun haricinde bir de Türkiye'li gibi küçük bir yerde bu şekilde tanıdık birine, daha doğrusu beni izleyen birine denk gelmek benim için çok tatlı bir deneyim oldu. Ben onlardan daha fazla şaşırmış olabilirim hatta beni tanımalarına. Annem ve babam için de çok tatlı bir anı oldu. Onlar da şaşırdılar bayağı bir. Nasıl tanıdı seni falan diye. Aslında YouTube'un böyle tatlı bir tarafı var. Bazı zamanlarda bırakmak istediğim çok oluyor. Bazı sıkıntılar yaşadığım oluyor. Ama sonrasında böyle tatlı küçük detaylarla karşılaşınca diyorum ki ya bunlardan da olacaksın bırakırsan. Boş ver, sürdürebildiğin yere kadar sürdür diyorum kendi kendime. Beni tanıyanlarınız olursa eğer eskaza bir yerlerde karşılaşırsak lütfen yanıma gelmekten çekinmeyin. Emin olun ben sizden daha fazla mutlu oluyorum birilerinin beni tanımış olmasına. En azından böyle tatlı tepkiler aldığım için çok mutlu oluyorum. Bunu da böyle anlatıp bu videoda ölümsüzleştirmek istedim. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen yeni sezon onayı almış Kore dizilerinin listesine geçiyorum. İlk dizimizin adı Yumi Cells, TVN ve TV Ink'te yayınlandı. İlk sezonu 2021'de, ikinci sezonu 2022'de yayınlanmıştı. Bu 3. sezon onayı almış bir dizi. Başrol oyuncusu Kim Go-eun'du. 1. sezondaki erkek partneri An Boyon, 2. sezondaki de Jin Young'tu. Kim Go-eun'un karakteri yani Yumi sıradan bekar çalışan bir kadın. Duygularını ifade etmekte pek iyi değil, romantik ilişkiler konusunda çok fazla iyi değil. Aslında gayet sıradan, sade, normal bir hayatı var bu kızın. Yani dizi olarak da çok farklı bir konusu yok aslında ama bu diziyi bu kadar sevilen bir dizi haline getiren şey şuydu. Yumi'nin beyin hücrelerini biz bayağı animasyon karakterleri şeklinde izleyebiliyorduk. Kızın beyninde aşk, şiddet, mantık, iyi ve kötü gibi farklı birçok duyguyu temsil eden çok tatlı, küçük animasyon karakterleri var ve onların biz kendi aralarındaki didişmelerini de izliyoruz. Kendi aralarındaki konuşmaları, çatışmaları,
samimiyetleri, yani o kadar tatlı bir dünya var ki onun kafasının içinde. Tabii ki onunla paralel olarak biz dışarıda da o kızın ne yaptığını da görüyoruz. İlk sezonu bu yüzden çok başarılı olmuştu. İkinci sezonda da erkek başrolümüz değişti. Jin Young dahil oldu. Onda da biz yine aynı şekilde Yumi'nin beyin hücrelerini izledik. Aynı zamanda galiba erkek tarafının da beyin hücrelerini görüyorduk. Şimdi bu detayı da unutmayayım, söylemiş olayım. Ve bunun 3. sezon onayı da gelmişti. Zaten bu bir webtoon'dan uyarlama, yanlış hatırlamıyorsam. Onun da 3. sezonu var. 3. sezonunu da insanlar bildiği için, özellikle takip eden insanlar merakla bekliyorlardı. Çünkü galiba 3. sezon başrol erkek karakteri çok tatlıymış. 3. sezonunda şöyle bir konusu var. Kısaca ondan da bahsedeceğim. Kim Go-eun sıkı çalışmanın ardından yıldız bir yazara dönüşen Yumi karakteriyle geri dönecek 3. sezonda. Okuyucularının kalbini fetheden yıldız bir yazara dönüşecek olsa da yine aşk hayatıyla alakalı çok da yolunda gitmeyen bir durumu var aslında Yumi'nin. Fakat neyse ki Sunrock diye bir adam hayatına girecek ve bu sayede Yumi'nin beynindeki o uykuya yatmış hücreler yeniden canlanacak ve kızın hayatı baya bir değişecek bu sayede. Sunrock karakterini de bu arada Kim Jae-won canlandıracak. Bunu da zaten geçenlerde açıklamışlardı. Fakat ne yazık ki dizinin yayın tarihiyle alakalı herhangi bir bilgi yok ama özetine kadar açıklandığına göre çok da uzak olmasa gerek 3. sezon. Ben ilk 2 sezonu izlemiştim. Gerçekten çok keyifli bir diziydi. Özellikle ilk sezondan daha çok keyif almıştım diye hatırlıyorum ama 3. sezonu insanlar, özellikle webtoon'u bilen insanlar çok büyük heyecanla beklediği için açıkçası ben de merakla bekliyorum. Zaten ilk 2 sezonunu da çok sevmiş olduğumdan 3. sezonda yayınlandığında inşallah izlerim diye düşünüyorum. Geçelim bir diğer diziye. Diğer dizimiz Good Partner. SBS'te 2024 tarihinde yayınlandı. Başrol oyuncuları Jang Nara, Nam Ji-yoon, Kim Jun-han ve Pyo Ji-hoon'du. Jang Nara bu dizide Daejeon Hukuk Bürosu'nda 17 yıldır çalışan bir avukat. Uzmanlık alanı boşanma hukuku. Boşanma davaları üzerinde çalışırken kısa sürede kendi boşanma kriziyle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu hukuk bürosunda bir de çaylak avukatımız var. O da Nam Ji-yoon'un canlandırdığı Han Yuri karakteri. Aslında bu iki avukat birbirinden tamamen farklı karakterler. Nam Ji-yoon adaletsizliğe hiç tahammül edemezken Jang Nara hukuk bürosunun ve müvekkillerinin çıkarlarının ne olursa olsun önce geldiğine inanan bir insan. Haliyle bu iki avukatın da çok farklı değerleri, çok farklı fikirleri olduğu için sürekli çatışıyorlar. Fakat zamanla o farklılıkları sayesinde de birbirlerinin hayatında değişikliklere sebep oluyorlar. Aynı zamanda yine o hukuk bürosunda çalışan Kim Jun-han ve Pyo Ji-hoon'un canlandırdığı karakterler var. Bunlar bu şekilde ekip halinde çalışıyorlar. Dizi ülke genelinde %17,7'lik bir izlenme oranıyla en yüksek ortalamaya sahip dizilerden bir tanesi olmuş. Bir de bunun üzerine Jang Nara'nın dizideki performansıyla 2024 SBS dizi ödüllerinde Desang, yani büyük ödülü kazanmasıyla birlikte dizi bu yılın başlarında 2. sezon onayını almış. Yayınlanacağı tarihiyle alakalı bunun da bir bilgi yok ama kesinleşmiş olan bir şey var ki Good Partner'ın 2. sezonu eninde sonunda yayınlanacak. Bir diğer dizimizin adı Study Group. TV Ink'te 2025'te yayınlandı. Daha yeni bir dizi. Başrol oyuncuları Min Yoon, Han Ji-eun ve Cha Woo-min. Zorlu bir teknik lisenin öğrencisi olan Yoonga Min, kötü notlarına ve dövüş yeteneğine rağmen üniversiteye gitme hayalleri kuran bir genç. Bu hayalleri doğrultusunda bir çalışma grubu kuruyor. Fakat ne yazık ki okulda zorbalık yaşayan arkadaşlarına da aynı şekilde yardımcı olmak zorunda kalıyor ve bunun için de haliyle dövüş yeteneklerini kullanmak zorunda kalıyor. Bir de üniversite öğrencisiyken bizim bu çocuğa ders veren bir öğretmen var, Lee Han-gyong. O da gizli bir sırrı olan geçici bir öğretmen olarak bu liseye geri dönüyor ve okulu geliştirmek gibi bir hayale kapılıyor kendisi. Bu dizi aslında kötü bir sistemi olan, her anlamda kötü olan bir okulun düzeltilme çabası diye düşünüyorum ben özete baktığımda. Ben bu diziyi izlemedim fakat izleyenlerin çoğunun olumlu yorum yaptığına şahit oldum. Study Group sevilen bir dizi oldu ve geçtiğimiz ay bu dizinin 2. sezonu için geliştirme aşamasında olduğu açıklanmış. Geçiyorum bir diğer diziye. Taxi Driver SBS'te yayınlandı. Bu da aslında 2 sezonu yayınlanıp 3. sezon onayı almış bir dizi. İlk sezonu 2021'de, 2. sezonu 2023'te yayınlandı. Başrol oyuncuları Lee Jae-hoon, Kim Lee-sung, Pyo Ye-jin, Jang Hyuk-jin ve Bae Yu-ram. İlk sezonda Esom vardı dizide. 2. sezonda Esom çıktı, Shin Jae-ha dahil oldu. Konusundan bahsedeyim. Rainbow Taxi'deki bir grup çalışan yolculara yolculuk hizmeti vermelerinin yanı sıra bir de gizlice onlara intikam kiralama hizmeti de sunuyor. Başrol karakterimiz var, Kim Do-ki zaten Lee Jae-hoon'un canlandırdığı. Sonra o taksi şirketinin sahibi var. Bir tane hacker'ımız var, 2 tane de tamirci var. Bu ekip bayağı aslında taksici gibi
görünüyor olsalar da arka planda intikam temalı bazı şeyler yapıyorlar. Bu da nasıl oluyor? Mağdur olmuş ve normal yollarla hakkını alamayan insanlar bu Rainbow Taxi'ye başvuruyorlar ve onlar da o kişinin adıyla, o kişinin yönlendirmesiyle aslında onları mağdur eden kişilerden çok güzel bir şekilde intikam alıyorlar. Ben bunun ilk sezonunu izlemiştim. Çok heyecan verici bir diziydi benim için. Çok keyifli izlediğimi hatırlıyorum. Çünkü ben böyle intikam temalı dizilere bayılırım zaten. Böyle onlar intikam aldıkça ben rahatlıyormuş gibi oluyorum. İkinci sezonunu izlemek henüz kısmet olmadı. İkinci sezondan da bahsedeceğim çok kısa. Son görevlerini tamamladıktan sonra Rainbow Taxi'nin 3 üyesi gruptan ayrılmaya karar veriyor. Sadece başrolümüz Lee Jae-hoon, Kim Do-ki ile o taksinin sahibi olan kişi kalıyor. Onun haricinde o hacker ve diğer tamirciler dediğim 3 kişi gruptan ayrılarak kendi kariyerlerini yönlendirmeye karar veriyorlar. Sonra 2 yıl sonrasına gidiyoruz. Kim Do-ki bir iş sebebiyle Vietnam'a gidiyor. Bu işte ne? Bir tane baba var. Oğlu bir iş dolayısıyla Vietnam'a gitmiş ama orada kaybolmuş. Baba da oğlunu bulmak için oraya gidiyor. Kim Do-ki'den de yardım istiyor. Onlar birlikte aslında Vietnam'a gidiyorlar. Dava daha karmaşık ve tehlikeli bir hal alınca Rainbow Taxi'den ayrılan o 3 üye yeniden dahil oluyor ve en iyi yaptıkları işi yapmaya devam ediyorlar. Yine Rainbow ekibine yardımcı olmaya başlıyorlar. Ayrıca bir de bu Rainbow ekibine yeni bir kişi dahil ediyorlar. O da zaten Shin Jae-han'ın canlandırdığı karakter. 3. sezon şu anda yapım aşamasında ve 2025'in ikinci yarısında yayınlanması planlanıyormuş. Vallahi çok güzel bir dizi. Dediğim gibi ilk sezonunu ayıla bayıla izlemiştim. İkinci sezon kısmet olmadı. Üçü de inşallah gelsin. Belki de topluca izlerim diye düşünüyorum. Ama izlemediyseniz ve intikam temalı dizileri seviyorsanız bu diziyi de seversiniz diye düşünüyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Yeni sezon onayı alan bir diğer dizimiz Moving. Disney Plus'ta 2023 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları Ryu Sun-ryong, Han Yo-ju ve Jo In-sung. Aslında çok zengin bir kadrosu var bu dizinin ama diğerlerine de girersem o listeden çıkamam diye sadece bu üçünün ismini vermek istedim. Kim Bong-sok, Jang Hee-soo ve Lee Gang-hoon aynı liseye giden 3 tane genç. Sıradan öğrenciler gibi görünseler de aslında ebeveynlerinden miras aldıkları özel yetenekleri var. Kim Bong-sok uçma özelliğine sahip. Jang Hee-soo mükemmel atletik yeteneklere sahip ve vurulma veya bıçaklanma gibi yaralanmalarda hızla iyileşebiliyor. Lee Gang-hoon ise olağanüstü bir güce ve hıza sahip. Bu üç öğrenci özel yeteneklerini diğer insanlardan gizlerken aileleri de yeteneklerinin başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için mücadele ediyorlar. Anladığım kadarıyla benim bu başta saydığım Ryu Sun-ryong, Han Yo-ju ve Jo In-sung bu özel yeteneklere sahip olan 3 gencin aile üyeleri. İşte biri babası, biri anası, biri bir şeyi falan. Diziyi izlemedim ama o dönem yayınlandığı dönem özellikle çok fazla sevildiğini biliyorum. İzleyen insanların bayıldığını da hatırlıyorum. Direkt listeye aldığım bir diziydi aslında ama henüz izlemek kısmet olmadı. Başrol oyuncuları çünkü gerçekten çok iyi. Diğer kadro da çok iyi. Disney geçen yılın Kasım ayında düzenlenen Disney Apak içerim gösteriminde dizinin 2. sezon yapımını onaylamış ama tarihiyle alakalı bir bilgi yok. Geçelim bir diğer diziye. Yine yayınlandığı dönem birçok kişinin çok beğendiği ama benim hala izlemediğim bir dizi. A Shop for Killers. Bu da bir Disney Plus dizisi. 2024 yılında yayınlandı. Başrol oyuncuları Lee Dong-wook ve Kim Hye-jun. Kim Hye-jun küçükken babası annesini öldürüyor. Ve babası kızın büyük annesinin cenazesinin olduğu gün intihar ediyor. Hayata bak, acıların çocuğu adeta. Bizim kız birden yapayalnız kalıyor. Kızın amcası Lee Dong-wook'un canlandırdığı karakter. Lee Dong-wook kızı yanına alıyor ve birlikte yaşamaya başlıyorlar. Kız büyürken amca da gizemli bir alışveriş merkezi yönetiyor. Kim Hye-jun üniversite kazandıktan sonra amcasının evinden ayrılıyor ve tek başına yaşamaya başlıyor. Sonra bir gün amcasının öldüğünü öğreniyor ve onunla birlikte yaşadığı eve geri dönüyor. Lee Dong-wook'un işlettiği o gizemli alışveriş merkezinin de kimliğini öğreniyor. Ben diziyi izlemedim, o yüzden bu kimliğin ne olduğunu, o alışveriş merkezinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada sizden şöyle özel bir ricada bulunacağım. İzlemediğimi söylediğim dizilerle alakalı lütfen spoiler vermeyin çünkü bir kısmını izlemeyi düşünüyorum. Spoiler verdiğinizi görürsem eğer sadece yorumunuzu kaldıracağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. O da okumadan kaldıracağım muhtemelen. Sırf gözüm takılmasın, okumayayım diye. O yüzden zaten spoiler vermek dışında saygı çerçevesinde kaldığımız sürece istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Ama spoiler'a hiç tahammülüm yok. O yüzden lütfen spoiler vermeyin bu dizilerle alakalı. Nisan ayında Disney Plus heyecan verici bir oyuncu kadrosuyla bu dizinin 2. sezonunun geleceğini resmen
yönetmen onayladı. Başrol ikili yeni sezonda da yer alacak. İkinci sezonun 2026 yılında yayınlanması planlanıyormuş. Bir diğer dizi Flex X Cup SBS'te 2024'te yayınlandı. Başrol oyuncuları An Boyon ve Park Ji-yoon. Jin-soo yani başrol erkek karakterimiz An Boyon bir Chaebol ailesinin 3. kuşak üyesi. Bir gün bu çocuksu arkadaş bir polis şiddet suçları ekibinde dedektif oluyor. Muazzam servetini, kişisel bağlantılarını ve parlak zekasını kullanarak suçluları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir de bu şiddet suçları ekibinin lideri var. O da başrol kadın karakterimiz. O da deneyimli bir dedektif ve suçluları yakalamaya kendini adamış bir insan. Ve bu ikili bir sebepten dolayı birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Haliyle birbirlerinden çok alakasızlar. Kız adamı bir baş belası olarak görüyor. Onu muhtemelen bir yük olarak görüyor. Fakat mecburen birlikte çalışıyorlar ve muhtemelen zamanla da birbirlerini değiştiriyorlar. Bu dizide ülke genelinde ortalama %5,7 reytingle başlamış ve o reytingler %11'e kadar yükselmiş. Dizinin temsilcileri 2024 yılında ikinci sezonun onaylandığını söylemişler ve aynı başrol oyuncularıyla devam edebilmek için de görüşmeleri sürdürdüğünü söylemişler. Galiba onların onaylanıp onaylanmadığıyla alakalı bir bilgi yok ama en azından dizinin ikinci sezonunun geleceğini bu şekilde öğrenmiş olduk. Ben bunu da izlemedim ama sevimli, eğlenceli bir diziye benziyor. An Boyon'u da severim aslında ama izlemeye vaktim olmadı aslında sadece. İkinci sezon onayını da bu şekilde almış olduk. Geçiyorum bir diğer diziye. Nihayet ya, yıllarca beklediğimiz bir diziydi yani. Ama neyse ki böyle bir kıpırtılar oluştu ikinci sezona dair. Yeni sezonunu duyduğumda şaşırdığım dizilerden bir tanesidir bu. Bu arada bu dizinin 2022'de yayınlanmış olmasına inanamıyorum. Çok yeni gibi ya. O yurt dışı neresi? İşte İstanbul. İstanbul'da vurdular adamı. Bu çok değişik bir diziydi. Aslında Kore'de de en fazla izlenen dizilerden bir tanesi olmuştu. Böyle rolleri çok güzel oynuyor çünkü çok ifadesiz bir suratı var. Delinin bir tanesi oturuyor, hayalini kurduğu bir şey yazıyor ve onu gerçekmişçesine salıyor sosyal medyaya. Son zamanlarda biraz izlenmeler düştü. Bu beni bir miktar üzüyor. Fakat bu sefer de Rey'nin canlandırdığı başka bir psikopatla karşılaşıyorlar.